birisine yardımcı olmak için sözün yetmediği yerler var. Bunu böyle bir şiir cümlesi olarak söylemedim. Gerçekten de söz tesir etmiyor. Şimdi böyle Kur'an gibi, güneş gibi ortada olan bir hakikati de anlatsam, bunu anlamasına rağmen kişinin hiçbir tesiri olmadığını görüyorsun. Bir kişi bir doğruyu anlasa ama ona uygun amel edemese, bu demektir ki karşı taraftan bir mukavemet var. Mutlaka onun uygulanmamasına dair. Şimdi biz dış dünya adına bunları yaşıyoruz. Birisini karşına alıyorsun. Faize girmene gerek yok, bu bir haram. Zina etmene gerek yok, bu bir haram. Öyle değil mi? Gıybet etmene gerek yok, bu bir haram. Ve bunların her birinin haram olduğu noktasında mutabık kalıyorsun. Hani uzun süredir söylüyoruz ya. Fikri delalet değil ama fiili delalet var. Kişi bunları anlıyor, mutabık kalıyor. Hatta böyle çok güzel beklenilebilecek yorumlar da yapıyor karşında. Bunların her birinin sonucunda yine yanlış olanı nasıl amel ediyor? Bu bence bir muallakta bir olay, değil mi? Kişinin içinde o yanlışı amel etmesini doğurabilecek bir güç lazım. Çünkü doğruyu yapması doğurabilecek bir güç çıkmıyor. Şimdi bu kişilerin ortak özellikleri nedir derseniz, ortak özellikleri kendini beğenmeleri, yani egoizmin belli başlı dalga boyları olabiliyor. Ben böyle tefekkür ettiğimde hakikati anlamayan kişiler nasıl kişilerdir diye kendime sorduğumda şunu görüyorum. Mesela bir daireye, bir halkanın içerisine giriyor. O halkanın içerisinde önemsediği şey hakikat değil, gene kendisi oluyor. Bu yüzden kendisiyle ilgilenilmesi onun için en önemli faktör oluyor. Eğer o halkada birileri kendileriyle ilgilenirse o halkada kalıyor. Dış dairede birileri kendisiyle ilgilenirse dış dairede kalıyor. İş yerinde birileri kendisiyle ilgilenirse iş yerinde kalıyor. Kişi odağı şu olsa, bir gün hakikati duyduğum anda kendimi o hakikate sevk edeceğim diye bir odağı olsa eğer kişinin, ki fıtrat bunun üzerine yaratılmıştır. İnsan fıtraten bir kez döner, doğruyu bulduğu zaman hakikate döner, geri kalan bütün dönüşler fıtraten dönekliktir. Ama insanlar kainatın yaratılış sebebini, yaratılış maksadını, Allah'ı nasıl razı edelimi ben merkeze koymak değil, kendisini ben merkeze koyduğundan dolayı nereden mamalanırsa oraya gitmeyi seviyor. Bunlar nefisten oluyor. Anladın mı? Böyle kişiler de hakikatten uzak kalıyor. Bizzat hayalhanemden örnek verecek olursak, hayalhanemde sadece ilgi gördüğünde buraya gelip giden uzun süreçli insanlar var, değil mi? İşte bu insanların ana merkezinde hakikat değil nefisleri var. Nefislerini biraz mamalarsan onlar geliyor, gidiyor. Nefislerini mamalamazsan şunu burada görmezse de gelip gitmiyor. Öyle değil mi? Ama böyle biraz dikkat edin. Bizim fıtraten uyumlu bir şekilde hizmet ettiğimiz arkadaşlara dikkat edin. Şöyle bir ortak özellikleri çıkıyor artık ortaya benim anladığım kadarıyla. Hayalhanemde uzun süre bu yıl bulunuyor. Kendi sonsuza olan açlığını ve ihtiyacını hissediyor. Bu açlığımı nasıl doyurabilirim diye bir derde düşüyor. Bu derde düştüğünde içeri geliyor, okuma yapıyor, bezi alıyor, orayı siliyor. Birinin yanına gidiyor, uzaktan onu izliyor. Yani olayı kendisi değil, hakikati nasıl bulurum oluyor. Ve bu insanlara baktığında bu uzun sürenin sonucunda bir kalıcılık sağlayabiliyor. Doğru mu? Sanki böyle bir yüz çıkıyor artık ortaya. Tedricen yavaş yavaş böyle bir yüz çıkıyor ortaya. Demek biri hakikate müştaksa o doğruyu bir kez bulduğunda bir bebenin anne musluklarına yapıştığı gibi yapışıyor. Ama biri nefsine müştaksa, mutluluğu, medeti, himmeti, gayreti ondan bekliyorsa, nereden mamalanırsa, nereden ilgiyi alırsa o tarafa doğru gidiyor. İnsanlar aynı hakikatleri duymasına rağmen insanları bu hale sokan şey nedir? Şimdi doğru ve hakikatin bir kuvveti var, değil mi? Kur'an hakikatinin bir kuvveti var, değil mi? Biz ne diyoruz bu kuvvete? Cazibe kuvveti diyoruz. Doğru mudur? Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını anlatmakta, onun hayatını yaşamaya çalışmakta bir cazibe kuvveti var, öyle değil mi? Kur'an'ın hakikatlerinden terennüm etmiş, Risale-i Nur'da da böyle bir cazibe var, değil mi? Çünkü onun silahını kullanıyor, onun elmas kılıcını kullanıyor. Risale-i Nur Kur'an'ın elmas kılıçlarını kullanıyor, değil mi? Öyle bir tefsir yani Risale-i Nur. Şimdi ben etrafta görüyorum ki Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in belki bir dersidir. Öyle değil mi? Bir talebe düşün. 20 yıl, 30 yıl boyunca derslere giriyor. Onun bir tane dersi Risale-i Nur belki. Bir de Kur'an'ın o cazibesini sen düşün yani. Şimdi o Risale-i Nur'daki cezbedici hakikatleri birisi duyuyor. Dünyanın fani olduğunu biliyor. Ölümün hakikat ve yakın olduğunu biliyor. Değil mi? Hem de çok iyi biliyor. Mesela diyor ki külli atin karip diyor. Değil mi? Ne demek bu? Her gelecek yakındır. Madem her gelecek şey yakındır, o zaman gelmiş gibi davranması lazım. Ölüm gelecek mi? O zaman ölmüş gibi davranmak lazım. Kabir gelecek mi? O zaman kabre girmiş gibi davranmak lazım. Zira bu manadan dolayı hadiste ne diyor? Ey insanlar, ölmeden önce ölünüz. Bu yüzden söylüyor. Çünkü her gelecek şey yakındır. Şimdi kişi bunları bilmesine rağmen bu hakikatin de o kişiyi harekete getirebilecek bir kışkırtıcı yanı, değil mi? Tahrik edici bir cazibe yanı olmasına rağmen kişiye baktığında o tahrik ve o hareket, o cazibe olmuyor kişide. Demek ki içeriden zıt yönde mukavemet uygulayan bir kuvvet var. Şimdi ben telefonu önü boş olan bir yerde her vurduğumda
karşılık alıyor muyum? Alıyorum değil mi? Neden? Önünde buna mukavemet uygulayabilecek bir alan yok. Şuradan görülüyor mu telefon? Her vurduğumda karşıya doğru hareket ettiğini görüyorum bir vektöre doğru. Şimdi ben bunu böyle devam etsem mesela bundan sonra ne kadar ben buna bir yükleme yapsam da telefonun hareketi sabit kalıyor. Buradan devam etmiyor. Neden? Çünkü buradan mukavemet uygulayan bir kuvvet var. Bizlerin doğruyu devamlı bir şekilde bilip her seferinde kabul etmesine rağmen, hatta bunun bizde karşılığı nasıl oluyor? Evet haklısın abi diye bir mahcubiyet oluyor değil mi? Mesela bir tefani, bir küçük işler meselesi, kardeşleriniz arasında fani olun, zahmetli işlere atılın, kendi yaşıt, sizden küçük kardeşlerinizle de büyüğe gösterdiğiniz aynı hürmeti, saygıyı teşriki mesai noktasında gösterin. Burayı evinizden, işinizden, canınızdan, çocuğunuzdan daha ön planda birinci mesele yapın gibi meseleler. Ne zaman konuşsak böyle kafaların sallandığı gibi aynı şekilde sallanıyor. Neden tam tamına bir uygulamaya konulamıyor? Demek ki bizim konuştuğumuz hakikatler bir kuvveti doğuruyor. Bir hakikat çünkü bir şeyleri tahrik ediyor. Ama içinizde bunların erimesine karşı gelen bir mukavemet kuvveti var. Peki nedir? Bunca hakikati duymama rağmen bana uygulatmayan mukavemet kuvveti nedir? Bu kuvvet nefsi emmaredir. Ne demek nefsi emmare? Kötülüğü emreden nefistir. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Az önce konuştuğumuz şeyler gibi nefsi emmarenin ne demek olduğunu da biliyoruz. Ama mahiyetini bilmiyoruz. Bizi nereden taklaya getirir bunları bilmiyoruz bir türlü. Şimdi biraz daha işi derinleştirelim. Şimdiye kadar nefis diye bir tabir kullanıyorduk değil mi? Herhalde felsefede nefisto diyorlar yanılmıyorsam. Ardından o nefsin bir mertebesini üstadın dillendirmesiyle nefsi emmare diye bir şey varmış. Yani nefsin sürekli kötülüğü emreden bir yanı varmış. Sürekli kötülüğü emrediyor ve ölene kadar bitmiyor. Şimdi Risale-i Nur'a biraz daha derin baktığında ki sati nazar zulümattır değil mi? Biraz daha derin baktığında bir bakıyorsun bu nefsi emmarede ikiye ayrılmış. Birinci olarak hakiki nefsi emmare diyorsun. Bildiğimiz uygulamadaki nefsi emmare. İkinci olarak da mecazi bir nefsi emmare olduğunu anlıyorsun. Çok ilginç. Öncelikle nefsi biraz tanıyalım. Nefsin bence anlamamız gereken en mühim özelliklerinden bir tanesi nefis müstakildir. Mesela senle ben aynı beden miyiz Onur? Hayır, sen müstakil bir bedensin. Evler için de kullanılır değil mi? Nerede yaşıyorsunuz? Ya müstakil bir evim var. Ne demek bu? Tek, ayrı değil mi? Bağımsız anlamında değil mi? Nefis müstakil. Ve nerede yaşıyor biliyor musun? Sende yaşıyor. Hani o beslenen canlılara ne denir? Hani köpek balığına falan yapışıyor ya vantuz böyle. Parazit gibi yani. Parazit gibi bir şey. Besin kaynağı sensin nefis. Ama müstakil. Bu ne demek biliyor musun? İçinde bir yaratık besliyorsun. Ve bu yaratıkla mücadele seni terakki ettiriyor. Sana cennet için bir derece veriyor. Onun seni galip etmesi sonucunda tedenni ediyorsun. Cehenneme bir dereke veriyor bu sefer. Değil mi? Derece, dereke. Şimdi nefsin en ilginç yanı müstakil. Ve mesela sen günde kaç saat uyuyorsun İdris ortalama? 5-6 saat. O uyumuyor. Senin canın arada bir şey istiyor değil mi? Onun hep istiyor. Senin canın arada iyi kötü ayrımı yapabiliyor değil mi? Onun yapmıyor, hep kötü. Nefsi emmare çünkü sürekli kötülüğü emreden nefis. Yani içinde hiçbir zaman seni bırakmıyor. Bunun birincisi hakiki nefsi emmare, ikincisi de mecazi nefsi emmare. Hakiki nefsi emmare biraz daha düşmanın ne olduğu belli olan bir şey. Mecazi nefsi emmare ajan gibi. Dem ve damarlarına kadar işlemiş bir şey. Bir hatıramı anlatayım. Çünkü bana ders oldu. Ben Antep'e gittiğimde böyle arkadaşlarla, kardeşlerle birlikte yiyelim diye cevizli sucuktur, muskadır çok getiririm Antep'te. Öyle bir mekanım var. Antep'te bu işte zirve yani. Nefsini yenmiş, kemale ermiş bir evliya görüyorum. Şimdi baktığında çok üst seviye yapıyorlar. Ben de diyorum kardeşlerle birlikte yeriz. Mesela Halil gidiyorum oraya. Minimum 20, 30, 40, 50 paket getiriyorum oradan. Böyle paketletiyorum. İşte bazen başkalarına dağıtıyorum gönlü olsun diye. Bazen işte odaya gireni yeriz diye şey yapıyorum. 1-2 pakette kendime ayırıyorum Halil köşeye. Şimdi benim o ayırdığım 1-2 pakette var ya İrfan. Bir olay yaşadım. Olaydan sonra anladım ki o 1-2 pakette kaderin hiçbir hissesini bırakmamışım. Bizzat nefsim demiş ki Mehmet bunlar sadece senin demiş adeta. Geçen gün odada o kendime 1-2 adet ayırdığım o sucuktan şöyle bir dal kalmıştı. O esnada da sosyal medyanın bir işi geldi aklıma. Dur dedim Zeki'yi çağırayım. Birden içimden bir ses çıktı. Kelam-ı nefsi deniyor buna. İşte arada duyuyoruz yani. İçimden bir ses çıktı diyor ki sucukları köşeye koy Zeki'yi öyle çağır. Niye öyle diyor? Zeki sucukları yemesin diye. Olayın ilginçliğine bak. 50 paket getiriyorsun. Belki 49'unu dağıtıyorsun. Ama o bir tane koyduğun pakette dahi bütün esmayı koparıp nefis bu benimdir iddiasında bulunmak istiyor. 3 dal sucuk. 3 dal. Yesen 5 dakika sonra tadı kalmıyor. 3 dal sucuk. Burada bile mi konuşuyor? Burada bile konuşuyor işte. Tam burada anladım ki o 3 adet sucuk için bile nefis diyor ki hayır. Kapı çalıp o girip onunla paylaşma, onunla bölüşme bunları yapamazsın. Bunlar bak sen söz verdin yolda bana. Bunları bana ayırmıştın. Bunlar bizzat benimdir diyor. Burada da mı susmuyor be? Burada da susmuyor İbrahim. 3 dal sucukta konuşuyor mu? Konuşuyor. 3 dal sucukta konuşursa sofrada lahmacun olunca ne yapar?
yapar? Masada tantuni olunca ne yapar? Bir gün de yanlış hatırlamıyorsam yine öyle kahvaltı sofrasına oturmuştum. 2 parça ekmek böyle bayat taze. Tam el uzatacağım, içeriden bir ses daha. Bayatı kardeş. Bir de şimdi bayatı uzatınca Halil seni düşünmüş gibi de oluyorum. Bana ne diyebileceksin? Kılıfı da hazır yani. Bu tam münafık nefis. Önü başka, arkası başka bunun. Orada bayatı uzatıyorum. Halil kardeşim ekmek yemez misin diye. Halbuki tazeye uzanmadı ya Halil. Çünkü elin uzun senin. Burada bile susmayan bir nefis var. Ekmekte, pastada bunu yaparsa, makamda, mansıpta bir gün canının acıyacağı bir olayda neler yapmaz? Şimdi sen bir düşün. Sosyal medyada temizlik, getir götür, zahmetli iş varken kaç kez konuşmuştur içeriden? Bir hesapla. Ben hesaplıyorum senin adına. çok konuşuyor senin. Kaç kez konuşmuştur bir düşün. Benimki milyon kez konuşmuştur. Ben belki bir tane bu içeriden 3 sucuğu köşeye koy değil mi? Yani böyle bir tavır yapılabilir değil mi? Peki bu tavır yapılıyorsa içeriden gelen dürtü nereden geliyor? Benim orada ben onu paylaşmamın sebep olacağını biliyor muyum? Biliyorum yani. Ben onu da versem Allah belki samimi bulsa ecir verecek. İyi de benim bunu bilmeme rağmen paylaşmamı engelleyip mukavemet gösteren kuvvetin adı nedir? Mecazi nefsi emmare. Anlatabildim mi demek istediğimi? Baştan özetleyeyim. Nefsi emmare ikiye ayrılıyor. Önce nefsin ayrı müstakil bir vücudu var dedim. Sonra hazır zamana müptela, mazi ve ati kavramları nefiste yoktur. Hakkı ne demek bu cümleler? Yok nefiste. Sadece hazırı istiyor. Ve hazırı ne kadar istiyor biliyor musun? O hazırdaki bir dirhem lezzet için sonsuzunu yakabilecek bir gözü karalık var nefiste. Hayır ben istiyorum bunu. Ver bunu. Boş ver ya. Biz seninle çözeriz deyip yakabilir. Nefsi emmare insanın nebati ve hayvani istek ve arzularının tamamına denir. Nebati. Mesela bitki oturduğu yerde yaprakları, dalları uzar mı? Uzar. Bizim de böyle yattığımız yerde onun yaprakları gibi saçlarımız uzar mı? Bu işte nebati özellik. Tenperverlik, üşengeçlik. Bu işte nebati özelliğimiz burası. O nasıl durduğu yerde bir yerleri uzuyor? Bizim de durduğumuz yerde uzar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bunların hepsi bizzat nefsi emmarenin dürtüleri. Nefsi emmare ikiye ayrılır. Bir hakiki nefsi emmare. Bu nefis daha çok yemek ve uyku ile ve İslam ahlakı ile terbiye edilebilir. Şimdi normalde biz hakiki mecazi dediğimizde hakikisi mecaziden daha kuvvetli gözükür. Öyle değil mi? Ya bak bu iPhone'un hakikisi, bu da çakma mecazisi dediğim hakiki pahalıdır, mecazisi ucuzdur der adam. Doğru mu? Nefiste tam zıttı. Hakikisinin ne yaptığı, ne olduğu biraz belli. Mecazi de dem ve damarlara, asaba kadar işlediğinden dolayı ne yaptığı hiç belli değil. Çok daha tehlikeli. 2 mecazi nefsi emmare. Bu nefsi emmare yalnız tokatlarla ve elemlerle nefret edip tam bir fedailikle çözüme kavuşur. Şimdi İrfan, bazen bir kardeş geliyor. Diyorsun ki bak kardeşim bu dünya fani. Doğru mu? Doğru. Var mı bir problemi? Yok. Fani. Bak ahiret sonsuz bir tarla hükmünde. Doğru mu? Doğru. Bak sırat bu dünyada geçilir. Doğru mu? Doğru. Ahirete gittiğinde amel işleyebileceğin bir hadis. Yok, sırat bu dünyada geçilir o zaman değil mi Sedat? Bak kardeşim insan bir sahabeye benzese, tam fedakarlık ile hizmete tutunsa, tevazu ve mahfiyetle yürüse, kardeşlerinde fani olsa, hizmette yani sorumlulukta en önde, ücrette en arkada bulunsa. Üstad demiyor mu bunu? Değil mi? Hizmette. Hizmet ne demek? Ay şu bardağı kaldırayım değil. Bu bardağı benden gelin hesap sorun. Sorumluluk demek hizmet. Adam bunları anlıyor mu? Anlıyor. Bir problem var mı buralarda? Bir problem yok. Ne kadar doğruları anlatsan adam o doğruyla zaten mütabık seninle. Özellikle bu daireden biri ise. Ama bir hafta sonra bir bakıyorsun başka bir yola, başka bir mecraya sürüklüyor. Sebep şu Halil. Bir kişi bu mecazi nefsi emmareye müptela olduysa kabul ettiği doğruların hiçbirini yapamaz. O kişi artık konuşma ve algıyla uslanma safhası bitmiş ve geçmiştir. O kişiyi uslandıracak 3 yol vardır. Bir, şefkat tokadı. Allah bir vuruyor tokadı. Adam dışarıda burnu sürtüyor. Hiç sevmediği fıtratlar ona 3 paralık adam muamelesi yapıyor. Öyle olmuyor mu? Ardından hamdolsun bu tokatlar sonucu uslanıyor ve diyor ki aman ya Rabbi. Okyanusundan ayrılmış balık gibi oldum hizmetten çıkınca diyor. 2, sürekli tekrar eden elemlerle oluyor. Sürekli. Ve bu elemlerin en profesyoneli tam hassas bulunduğun zamanlarda hassasiyetinin zıttıyla Allah'ın mukabelede bulunması. Ben bugün bir makale yazıyordum esir maddesiyle ilgili. Yeni bir deftere geçtim. Defter noktasında da ne kadar hassas olduğumu bilirsiniz. Yeni defterin 1. sayfasındayım. Mehmet hassas yaz dedim. İlk cümleden elim titredi böyle. İlk cümleden gitti. Ayda bak Mehmet yine hakikat dururken deftere önem verdin gene başlıyor dedim. 2. sayfaya bir geçtim. Böyle farklı yerleri de mor bir kalemle yazıyorum mesela önemli bir kelime olduğunda. Yazdım böyle ah dedim tamam güzel yazmaya devam ediyorum. Öbür sayfaya geçtim bir baktım. Allah elimi bulaştırmış sayfa komple mor kalem oldu. Yeni deftere istiyor. Eski Mehmet olsa geçerdi. Bu efsane bir olay. Nerede böyle hassasiyet gösteriyorsan o hassasiyetin yıpranıyor ya. Bu da dünyadan soğutucu güzel yani ufak bir özellik verdim ama bunu her şeyde düşün yani. Tam bu tırnağımı kavisli keseyim derken tırnağın kırılır. Arabaya bak be ne karizma dersen kuş. Lastikler de ne temiz oldu dersin çamur sıçrar. Öyle değil mi? Tam aynaya bakarsın ne yakışıklıyım dersin saçın dökülen. Değil mi? İnsanın dünyadan soğutucu fani meseleleri Allah gösteriyor. Şimdi baktığında insanın
bildiği hakikatleri uygulayamaz hale gelmesinin altında yatan şey mecazi nefsi emmaredir. Dön ve damarlarına. Ve bunun 3 çözüm yolu var. Bir dedik aslan nedir? Bir şefkat tokatları. 2 nedir? Elemler, musibetler. 3 nedir? Tam bir fedailik. Kişi diyecek ki tamam nefis. Madem seninle baş edemiyorum, ben bu saatten sonra seni dinleyemeyeceğim. Ondan sonrası için en güzeli ne biliyor musun? Çok insaflı bir insan topluluğunun istişaresinin rüzgarında kendini eriteceksin. Hakikat, doğruluk ve güzellik noktasında o istişare grubu ne diyorsa ben bu nefsi değil onları dinleyeceğim diyeceksin. Ve ayette de öyle beyan ediyor. Ve emruhum şura beynehum diyor. Başka üstünde biz muhabbet fedailerimiz hususunda orada fedai derken feda etmemiz gereken şeyleri sıralarken buna yani şerefimiz, namusumuz hepsini dahil ediyor yani. Şimdi buradaki fedailik de bir nebze öyle olması gerekiyor ki o şeyin nefsi mecaziyi yenebilelim veyahut işte onun vartasına düşmeyelim. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada verdiğin örnekteki fedailik o kelime geçiyorsa yine tam buradakiyle aynı. Evet. Çünkü husumet nefsi emmarenin mecazi kısmının da büyük bir desisesi. Husumet göstermek. Ve bunu haset damarıyla yapıyor. Madem bu da mecazi nefsi emmarenin hilesidir, ona fedailikle ama ne cihette? Muhabbete fedailikle ancak mukavemette bulunur. Yoksa çözümü mevcut değil. Şimdi birkaç bir şey daha anlatmak istiyorum. Bilgisayar oyunlarında level ya da aşamalar vardır. Bilir kişi olarak. Günde kaç saat? 25 saat. Her aşamadan sonra oyun biraz daha zorlaşır. Doğru mu Serkan? Aynen. Eyvallah. Tabiri yerindeyse nefsin de böyle aşamaları var. İnsan bu aşamaları geçtikçe nefsin direnci de ona göre artar ve daha da zorlaşır. Değil mi? Üst level gibi. Ta ki mücadele ve terakki devam edebilsin diye. Şayet nefsin aşaması bir yerde bitse, hiç hikmetli değil mi? O zaman insanın manen terakki kapısı kapanır, hayat yeknesak bir vaziyete girer. Bu da dünya ve insanın yaratılış amacına uygun değildir. İkinci nefsin daha dirençli, daha söz dinlemez olması bu yüzdendir. Terakkiyi uygun olanlara yükseltebilmek için. Evliyaullah'ın birçoğundaki birinci hakiki nefsi emmare tamamen ölmüştür. Tamamen terbiye etmişlerdir. Peki onlar terakki etmeyecek mi? İşte terakki edebilsin diye ikinci yani mecazi nefsi emmare ile baş başa kalmışlardır. Ve çok tehlikeli bir şey. Şimdi okuyacağım cümle önemli. İkinci nefsi emmarenin en iyi anladığı değil, dünyevi tokat ve elemlerdir. Nasihat, ikaz, uyarı gibi soyut şeyleri pek takmaz, anlamaz çünkü. Değil mi? Artık bir yerden sonra telkinler, telakkiler adamda hiçbir tesir etmiyor. Bu ikinci nefis tam devreye girmiş. Ondan sonra çözüm ne? Tokatlar, elemler veyahut tam bir fedailik. Bakıyoruz nefsimiz bize kumar oynamayı hoş gösteremiyor. Gösterebilen var mı nefsinde? İçkiye emredemiyor. Var mı böyle? İçki içmen lazım bu emirdir falan. Namaz kılma diyemiyor. Var mı böyle? Yok değil mi? Evde namaz kılmadığımız zaman bile namazın güzel olduğunu biliyor muyduk? Biliyorduk yani. Bak namaz kılma falan böyle bir şey yok. Bunları böyle göstermese de yanlışı yapmayı seçebiliyoruz. Demek ki bu konularda nefsi emmarenin üzerimizde bir hakimiyeti kalmamış diyoruz. Zaten ben bunların doğruluğunu biliyorum. Nefisine karışır diyoruz. Halbuki perde altında damarlara kadar işlemiş nefsi mecazinin hilelerinin içine düşmüşüz. O gayyaya, o bataklığa düşmüşüz. Dünyanın fani olduğunu çok iyi bildiğimiz ve müminlerin kardeş olduğuna inandığımız halde bir mümin kardeşimizin eline geçen fani bir makamı yahut menfaati kıskanmaktan kendimizi alamıyoruz. Kahveler bu muhabbetlerle dolu. Kıskançlık damarı bizde hükmedince yani haset damarı iç alemimiz alt üst oluyor, huzurumuz kaybolup gidiyor. Haset evvel hasidi yani haset eden adamı eziyor. Önce o adam perişan oluyor ve o adam hasedin sonucunda öyle bir muamelatta bulunuyor ki haset eden adamın bir mümine yaptığı şeyi bir kafir yapamaz biliyor musunuz? O kadar tehlikeli. Bugün ilim cihetinde birbirine haset edip kapışanların birbirine attığı iftiralar tarih yazmaz, melek duymaz, şeytan görse ders alır. Öyle meseleler. Kıskançlık damarı bizde hükmedince iç alemimiz alt üst oluyor, huzurumuz kaybolup gidiyor. Dünya öyle bir meta değil ki niza değsin diyen Sadi-i Şirazi'den nice ışık yılı uzaklarda kaldığımızı vicdanımız bize teessüfle haber veriyor. Ama biz kıskançlık damarıyla bu dersi de rahatlıkla kulak ardı edebiliyoruz. Demek bu hale düşmemize vesile nefse kuvvet veren ikinci bir nefse emmare var. Çünkü bu kadar doğruyu bilip yapmamak biraz garip değil mi Halil? Demek bir mukavemet var içeride. Hizmet etmenin bir sahabe mesleği olduğuna mesela gönlün tam kani mi? Ama baktığında tam bir hakkın yapamıyor insan değil mi? Demek içeride onu geri çekip mukavemet eden bir olay var ortada.
Bir kavram anlatacağım. Şimdi mektupta önemli o da. Nefsin asaplara devretmesi diye bir kavram geçecek. Nefsin asaplara devretmesi ise nefsin görev ve misyonu başka bir cihaz-ı maddenin devralması olarak anlayabiliriz. Asap ne demek? Sinirler değil mi? Artık kasıt ne oradan? Bizim hevalar, hisler değil mi? Sinirlerin bozuldu diyoruz değil mi? Şimdi bizim hevamız da asaptan. Hislerimiz, heyecanımız asaptan. Nefsin asaplara devretmesi ise buradaki nefisten kasıt sizce hakiki nefis mi, mecazi nefis mi? Evet, mecazi nefis. Karışıyor asaba. Münafık gibi yani. Ne olduğu belli değil. Bir bakıyorsun vicdanın zannediyorsun. Az önceki örnek öyle değil mi? Bir bayat, bir temiz ekmek var. Kim görse beni vicdanımdan yaptım zannediyor. Halbuki tazesi bana kalsın diye yapıyorum. Öyle değil mi? Çok ince yani. Nefsin asaplara devretmesi ise nefsin görev ve misyonunu başka bir cihaz-ı maddenin devralması olarak anlayabiliriz. Asap ve damarları nefis gibi kesif olan bedenin yani cesedin cismani arzu ve hassasiyetleri olarak anlayabiliriz. Üstadın heves, damar, asap, tabiat ve hissiyat halita bütünlüğü şekillenmesi. Tabiri maksada işaret eder. Yani insan mahiyetinde, karışımında, mayasında farklı farklı bulunan cismani bazı aza ve cihazların karışımından hasıl olan mecazi bir nefis demektir. Bu mecazi nefsi oluşturan temel unsurlar insanın arzu ve istekleri, cesedin sinir ve damarları, perverlik buna bir örnektir. Şimdi hakiki nefsin müstakil bir vücudu var değil mi? Ayrı bir köşede duruyor. Böyle içeriden sana içki iç dediğinde anlıyorsun yine. Ya hadi faize bulaş dediğinde anlıyorsun. Mecazi nefis öyle uzaktan seninle konuşmuyor. İçine giriyor. Mikrop gibi. Hani o Venom filmi vardı. Adamın içine giriyor ya. Örümcek adamı Venom'u başka bir şeyler yapıyor. Aynı onun gibi düşün. İçine giriyor. Parmaklarında geziyor İrfan. Gözlerinde geziyor. Konuşmanda geziyor. Bedeninin tamamında geziyor. Yapman gereken bir iş olduğunu biliyorsun ama yataktan kalkmak istemiyorsun. Cismini engelleyen şey nedir? Bak neyi engelleyen? Cismini. Cismimi engellemesi için cismime karışması lazım mı? Lazım. İşte mecazi nefsi emmare cisminin de içine karışmış. Birden diyorsun ki Ömer, ben boğazımı tutamazsam nefsimi elime alamam diyorsun. Doğru mu? Boğazını tutmanı engelleyen şey nedir? Sürekli bir şeyin boğazında hakimiyeti kazanması için boğazına yerleşmesi lazım. Mecazi nefis asaplara yerleşiyor ne demek anladın mı? Boğazında da varlığını sürdürebiliyor. Bir parazit gibi adeta. Midende bulunuyor. Ben boşum doldur diyor. Gözlerinde bulunuyor. Kapanmam lazım uyu diyor. Dilinde bulunuyor. Sen bu benliğime nasıl laf edersin pis kardeş diye hemen ona mukavemette bulunuyor değil mi? İki espri yiyince ne kuduruyor içeriden? Dili ne söyletiyor bu şekilde? Çok sinsi. Dilinin konuştuğuna bakarsan kendini muhafaza etmiş olursun. Hakikate bakarsan kardeşine zulmetmiş oluyorsun. Mecazi nefsin en tehlikeli hadisesi bu. Dem, damar, asap parmaklara kadar karıştığından dolayı artık onu kendinden tefrik edemiyorsun. İçindeki bir düşman ne demek biliyor musun? Bizzat kendin demek. Madem düşman bizzat kendindir, birinci yapman gereken şey asla kendini temize çıkarmamaktır. Benim hizmette çok hoşuma giden bir ahlak var. Bayılıyorum. Kişinin konumu durumu ne olsa da birbirine abi diye hitap eder. Size çok uçuk gelebilir. Ben abi kelimesini kıramayan bir insanın, abi diyemeyen bir insanın hizmet edebildiğine de şahit olmadım. Bir bakıyorsun benlik kendisini göstermek için, dik duruş için boy gösterirken bir tanesi yaşı kaç olsa da, dünyevi ne kadar iktidarı olsa da hizmet eden birisine abi bunu nasıl yapalım diye hitap edip kendini ayaklar altına alabiliyor. Yani bu ayak altına almak demek değil de hani orada nefsin dediğine karşı çıkıyor ya. Burada dahi nefse göz açtırmamak benim gördüğüm çok büyük bir mana adeta. Kimi görsem zıttını yapan ki bizim çok uzun süredir tanıdığımız birisi kendinden bir yaş küçük birisine bu bana nasıl abi demez diyerekten öyle bir garip triplere girdi ki o gün bugündür bu kişi 4 kez külliyatı bitirmiş birisi bu arada. Demek külliyatı çok güzel okumak, anlatmak, anlamak demek değil. Bir kişinin bir şeyi anladığı, yaptığı fedakarlıkla ortaya çıkar. Anlamanın ölçüsü nedir? Fedakarlıktır. Hislerin gazına gelmek değil ha. Bugün birilerini gaza getirsen haydi hepimiz gömleğimizi çıkarıp satalım desek pazarda herkes gaza gelip satabilir. Fedakarlık o değil. İçten gelecek bir manadır. Gaza gelmek demek değildir. Hisleri kışkırtmak demek de değildir. Bana az önceki abi meselesi olsun, kişinin burada geldiğinde kendisine ilgi gösterilmezse neden burada kalamama meseleleri olsun, her biri nasıl bir nefisle iç içe yaşıyorumu anlamama vesile oluyor adeta. Bilmem katılır mısın? Çaya şeker karışsa onu ateş ayırır. Kişinin vücuduna bir mikrop girse vücut ateşlenip hemen ona mukavemet eder.
Bir maden öbür madene karışsa onu birbirinden tefrik etmek için orada da ateş uygulanır. Bediüzzaman der ki bazen ateş sudan ziyade temizlik eder. Buradaki ateşte o şefkat tokatları ve eylemler oluyor işte. Değil mi? Çok sinsi. Asaba devretmez. İrfan devrediyor. Vazifeyi devrediyor şuna. Şu yani şu bizzat nefis oluyor. Tabiat ve hissiyat denilen şey ise insanın yaratılıştan gelen meyil ve duygularıdır. Allah hikmeti gereği bunları birleştirip terakki ve tekemmülün devamı için insana yeni bir düşman oluşturuyor. Bununla mücadele neyi ortaya çıkarıyor? Tekamülü, bir gelişmeyi ortaya çıkarıyor. Öyle değil mi? Demek bizim hür gibi zannettiğimiz şeylerin her birinin bir sınırı var. Bu sınırı koymak da bizi tekamül ettiriyor. Nefsi kendi dizginine almayı sağlıyor. İnsanlar hürdür ama Abdullah'tır. Oradaki ama ona sınır koyuyor değil mi? Ve nefsi eline almanı sağlıyor. Bir insanın tabiatında sürekli şehvet varken Kur'an buna sınır koyup hayır bu ancak zevc ve zevce arasında olabilir diyor. Bir sınır koyuyor değil mi? Onu dinginliyor ve nefsin terbiyesini eline alıyor. Ya muazzam. Okumaya geçelim mi abiler? Anahtar cümlemiz ne Şimşek? Niçin ben atmadım? Bismihi Sübhanehu. Kastamonu. 3. mesele. Bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle onu ikaz için yazılmış ince bir meseledir. Şimdi insan buradan bakarak kendisini nasıl görebilir? Şu an baksa da göremez. Benim kendimi senin kadar görebilmemin imkanı var mı? Hiç imkanı yok. Sırtımı bile göremiyorum. Şimdi bu mecazi nefis dem damarlara kadar karışmışsa, bu kadar benlik olmuşsa, biri kendindeki bu kusurları görebilmesi çok zahmetli değil mi? Demek üstad kendindeki kusuru bu az önceki manadan dolayı göremeyen birisinin kusurunu görüp ders niteliğinde bir yazı yazıyor ona. Devam. Belki size faidesi olur diye yazdık. Bir zaman Evliya-i Azime'den, nefsi emmaresinden kurtulanlardan birkaç zattan... Bir dakika. Aslan. Kim var şu an başrolde? Büyük zatlar var, büyük evliyalar. Bunların özellikleri nefs emmarelerinden birkaçı kurtuluyor. Peki kurtulduğu hakiki nefsi emmare mi, mecazi nefsi emmare mi, ikisi de mi? Hakiki mecaziden kurtuluş olsa terakki edemez. Burada nefsi emmaresinden kurtulduğu dediği şey sürekli kötülüğü emreden hakiki nefsi emmareden kurtuluyor. Tamam mı? Devam edelim okumaya. Şiddetli mücahede-i nefsiyeler ve nefsi emmareden şekvalarını gördüm. Bak nefsi emmareden kurtuluyor İrfan ama ne ediyor? Şikayet ediyor. Allah Allah sen nefsi emmareden kurtulmuştun. Kurtulduğun şeyden niye şikayet ediyorsun demezler mi adama? Demek ki hakiki nefsi emmare kapatmış ama yerine mecazi bir nefsi emmareye bırakmış. Şimdi az önce konuştuklarımız oluyor mu? Devam edelim. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra nefsi emmarenin kendi desaisinden başka, Desiselerinden, hilelerinden başka. daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez. Özellikleri görüyor musun İrfan? Daha şiddetli ve daha ziyade vurgu nerede? Söz dinlemez. Şimdi ne yapacağım buna ya? Bak işte bura çok tehlikeli. Çok ilginç bir olay bak. Söz dinlemez kavramı bence bugün ana konulardan bir tanesi. Bugün sizle oturup hizmetin birçok şeyinden mutabık kalabiliriz. Bugün mesela desek ki çayı daha kaliteli dağıtalım. Kim yok der ya, bu gerek yok der. Değil mi? Ama bu doğru olan bildiğimiz şeyleri nefsimize haydi amele aksiyona geç diye söz geçiremiyoruz. Biz bu nefsin dizginini tutmak zorundayız. Bu yemekle, uykuyla, uhuvvetle, kardeşlikle, sofrada canın bir şeyi çok istediğinde bugün yan deyip kendini terbiyeyle olabilecek bir şey. Devam. Söz dinlemez ve daha ziyade ahlak-ı seyyiyeyi idame eden ve heves ve damar ve asap. Buralar tamam değil mi? Heves, damar, asap. İçine karışıyor dedik. Hangi nefsten bahsediyoruz Sedat? Mecazi nefsi emmare. Devam. Tabiat ve hissiyat halitasından çıkan ve nefsi emmarenin son tahassungahı bulunan Tahassungahı, nefsin tahassungahı. Yani nefsin neyi? Kaçacağı yeri. ve nefsi emmareyi teskiyeden sonra Teskiye ne demek? Temize çıkarmaktan sonra onun eski vazife-i seyyesini gören hakkı vazife-i seyyiye. Kötü vazife. Zaten nefsi emmare ne demek? Kötülüğü emreden nefis ve ortaya çıkan sonuç kötü vazife. Devam. ve mücahadeyi ahir ömre kadar devam ettiren Nefes çıkmadan çıkmıyor senden. Şu an İbrahim neyin tasvirini yapıyoruz biz? Mecazi nefsi emmarenin özelliklerini konuşuyoruz. Söz dinlemiyor, sürekli bir sığınak buluyor, kendini hep temize çıkarmayı seviyor. Hayır ya abi, yani benim sebeplerim var bu konularda falan diye. Tehlikeye bak. Devam. bir manevi nefsi emmareyi gördüm. Yani mecazi bir nefsi emmare. Üstad bir yerde diyor ki,
Meyvedar bir ağaca inkılap etmek için kabuğunu terk eden bir çekirdek gibi. Bunu biliyoruz değil mi? O iman hakikatleriyle toprağın altından, zulümattan güneşle buluşacağı, imanın terakki edeceği bir yere çıkacak. Meyvedar bir ağaca inkılap etmek için kabuğunu terk eden bir çekirdek gibi. Ben de o baki meyveleri vermek için, yani sonsuza adım atacağım, Allah'ı razı edeceğim. Bu bekayı dünyeviyenin kabuğunu bırakmaya, ne demek bu? Dünyayı terk etmeye nefsimi kandırdım diyor. Ne yapmış İrfan nefsi? Kandırmış. Yani bunda o kadar desiseler var ki. Sen bu kadar desisesi olan bir şeye onu kandırmadan bazen gidemezsin. Mesela diyecek ki gel senle dünyada 2 dakika şurada keyif edelim. Sen diyeceksin ben imanın lezzetini almışım. Bu çok önemli bir tabir. Bugün birçokları neden namaza başlayamıyor, dünyayı terk edemiyor? İmanın lezzetini alamıyor. O imanda öyle bir haz lezzet var ki hiçbir şeyle kıyas edilmez, emsali mevcut değil. Ben o lezzetle hem dünyada mutluluk ve huzuru daimi yakalıyorum. Sürekli Allah'ın görüyor olduğunu görebilme hissi değil mi? Ben o imanla huzuru daimi kazanmış, elde etmişim. Hem dünyada hem de 2 dakika için ahirette huzurumu sana feda edemem. Ne yaptı nefsi? Kandır. Mecazi nefsi emmarede benim üstadın nefsini kandırma tarzı olarak. Burada kandırma da çocuk avutma gibi değil de. Mesela bir yerde diyor bütün maddi ve manevi füyüzat hislerimi feda ettim diyor. Bence burada kandırmadan kastı üstadın ciddi manada ahirete odaklanaraktan fedailikle. Yani kandırmadan kastı orada bizatihi şeker verdim sussun anlamında değil yani. Çünkü öyle bir fırsatı da olmamış hani. Üstad Hazretleri hani bu zamana kadar bu kadar zulümler neden başıma geliyordu anladım ki odağımın ahiretten başka yere dağılmaması gibi bir o manada bir yer var ya. Bence bizatihi fedailikle kandırmış yani. Çünkü hani hayatının her alanında hiç yapılmayacak işleri denemiş birisi yani. Doğru, doğru. Ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefsi emmareden değil, belki mecazi bir nefsi emmareden şekva etmişler. Sonra gördüm ki İmam-ı Rabbani dahi bu mecazi nefsi emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefsi emmarede şuursuz, kör hissiyat bulunduğu için İşte bu ciddi bir tehlike. Kör, nereye gittiğini görmüyor, şuur yok, hiçbir hikmetli hamlesi mevcut değil. Direkt dalıyor bodozlama. İşte tam bu şuursuz ve kör hissiyata hakim olmasından dolayı 2 dakikalık bir lezzet için sonsuz yaktırabilir sana. Bu kadar mı kuvvetli? Bu kadar kuvvetli. Devam. akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Şimdi burada elzem dinliyor, konuşuyorsun ama yapmıyor. Neden? Çünkü kör ve şuursuz bir hissiyatı var. Aklın ve kalbin sözlerini dinliyorsun ona. Bak bu denklem olarak burayı anlayalım. Konuşuyorsun anlamıyor. Neden? Şuursuz ve akılsız kör hissiyat aklın ve kalbin sözünü dinlemiyor. Devam. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailikle her hissini maksadına feda etsin ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bıraksın. 3 yol var yani. Hangisini istersin? Tokat, elem, fedailik. Remzi sana gelsin mikrofon. Çok masum baktım. Ver Remzi'ye. Remzi hangisini istersin? Abi benim nefsim bile tokat ve eylemleri istemiyor ya. İstemiyor değil mi? Fedailiği de biraz istiyor. Mesela 20 ekmek al derler 3 almak gibi mi? Yani diyor. Evet. O zaman kör hissiyat senin ejderha. Çünkü öleceksin yani. Böyle gitmemek lazım. Ya hepimiz için diyorum daha terakki etmemiz lazım o yüzden. Tamam. Ama güzel yani analiz var. Çözüm olur mu? Bir şey diyemiyorum ki abi. İnşallah Burada çözüm olur. ne biliyor musun? Kadere insaf çağrısında bulunacaksın. Sonra diyeceksin ki buradayım. Fedakarlık daha şirin geliyor ama kıyasladığım zaman ben kendim elem ve o şefkat tokatı daha kolay yöntem aslında. Çünkü feda etmek gerçekten çok daha zor. Çünkü Bana da öyle geliyor. şefkat tokatı, elem yani dışarıdan geldiği için razı olmak biraz daha basit geliyor insana. İlk aşamada çok karşı çıkıyor belki insan ama o fedakarlık o içsel bir halin neticesi oluyor ya abi. Bence çok daha zor bir şey yani. Uygur Türkleri kardeşlerimize yaptığı zulmün videolarını görüyorum ve çok sinir bozucu videolar. Bir tanesini sadece böyle iç çamaşırlı kırbaçlayıp durmuşlar köşede. Şimdi bu halde olunca değil mi insanın elinden bir şey gelmiyor yani. O halde olsak her hale razı geliyor insan. Ama bu rahatla bu konforun içerisinde neden yapamıyoruz? Ve o yüzden ben de senin gibi düşünüyorum. Nefsini, izzetini, rahatını
Tam feda etme kısmı çok zahmetli bir şey. Haklısın. Ama şefkat tokatlarıyla gelse daha kolay oluyor. Ama onda da zecir tokadı yeme ihtimali var hadi. Şefkat tokadı daire içine girsin diye, zecir tokadı da daireden çıksın diye atılan tokatlardır. İkisi de hak. O da sıkıntı. Allah razı olsun. Devam edelim. Bu acı basırda dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakiki hem mecazi iki nefsi emmare ittifak edip öyle seyyiata, öyle günahlara severek giriyor. Aşılamayı anladınız değil mi? Dem ve damarlara kadar giriyor ya, aşı manası oradan geliyor. Aşılıyor ve dışarıda seni tahrik edici çok unsur var mı? Var. Bunların her birini görüyorsun. İki nefis birden ittifak ediyor. Hem içeriden bir ses çıkıyor, canım istiyor diyor. Hem de organların da bunu istiyor. Gözün bakmak istiyor, kulağın bunu dinlemek istiyor, miden bunu yemek istiyor. Gözlerin bunları görmek istiyor. Hiç affetmiyor. Ve bunların ekserisi seyyiatta, yani günahlarda ittifak ediyor bu ikisi. Çok tehlikeli. Devam. Kainatı hiddete getiriyor. Hatta kendim bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntı ile 60 liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Ufacık bir sıkıntı çekiyor. Mesela dilini tutuyor. Kardeşinde fani oluyor. Karşılığında ne var? 60 liralık bir ücret, bir hasene var. Evet, doğru. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücahede-i manevide benim cephemde Şimdi Üstad burada 1. Cihan Harbi'ni anlatıyor. Üstad Hazretleri 1. Cihan Harbi'nde Doğu Orduları Komutanı olarak Kafkas cephesinde değil mi? Rusya'ya karşı savaşıyor. O savaş esnasındaki bir hatıradan bahsediyor. Çok ince bak. Benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde. Üstadın cephesinde birisi var. Bu kişi ne yapmış? Düşmanlara top atmış. Kendi takım arkadaşı. Ateşliyor, topu düşmanlara atıyor. Düşmanları yarıp geçiyor mu top? Evet. Bizim cepheye bir menfaati, faydası oluyor mu? Evet. Bir sıkıntı yok buraya kadar. O iki nefsi emmarenin muvakkat, yani geçici bir gaflet fırsatında hiçbir anı kaçırmıyor. Hiçbir anı. Sucuk yerken bile kaçırmıyor. Hodgamlık ve meyli tefevvuk gibi. Hodgamlık, kendini beğenme. Meyli tefevvuk, kendini üstün tutma. Gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle, gayet karanlık hissiyle. Büyük ve şükür ve teşekkür yerine, doğru mu? Bunu yapması lazım değil mi? Yanından birisi düğmeye basmış, topu ateşlemiş, top düşmanı yarmış geçmiş. Bizim için nedir bu? Çok güzel bir şey. Şükür ve teşekkür olması lazımken ne için ben atmadım diye. Yani o topu ateşleyen el niye benim elim değildi diye. Olaya bak. Çok güzel bir muvaffakiyet var ortada. İçeriden çıkan kelamı nefsi ne diyor İbrahim? O topu ateşleyen el niye benim elim değildi? Ne için ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekamet damarını hissettim. Sizlere ve bizlere de konuşmama ihtimali var mı nefsin? İhtimali yok. Devam et hadi. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür ediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri Bunlarla baş etmenin en mühim yollarından bir tanesi kendi irademize bırakılmış. Risale-i Nur'da nereyi okusanız iki nefse de birden balyoz hükmünde kafasına vuruyor. Ama en çok İhlas Risalesi. Ve Üstad diyor ki bir insanın okudukları hislerine en uzun 15 gün hakim olabildiğinden dolayı bu İhlas Risalesi lakal 15 günde bir okunması lazım diyor. Devam. bilhassa İhlas Risaleleri o iki nefsin bütün desaisini izale Yani hilelerini, desiselerini yok ediyor. ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o 1 dakika ve 10 dakikadaki haletleri birden izale etti. O haletten kasıt ne? Muhakkat bir gaflete giriyor ya, ikisi birleşip el ele. Onları izale edebiliyor. Keşke bir insana günlük okuma yapmak neden önemli bir anlatabilseydi. O kadar çok gaflete düştüğümüz hadiseler var ki. Sürekli irade kullanmazsak buna mukavemet edebilmemizin hiçbir imkanı yok. Devam. Ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. İstiğfar ne demek Samet? Tövbe etmek. Manevi istiğfar ne demek? Dilinle söylemesen de içindeki bir olaydan dolayı tövbe hükmüne geçmesi demek. Demek bir kişi bir olayda, bir vukuatta, bir vakada yahu burada da bu hatam vardı, Allah'ım beni affet, ben de bunu düzeltiyorum dese, bunu demesi manen kusur bilmektir ve mükemmel bir tövbe şeklidir. Devam. O hatanın muaccel cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum. Kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Nefsin en büyük özelliklerinden başta geleni esma ile eşyanın bağını koparma arzusudur. Az önce bir cevizli sucuk vakası anlattım.
O vakada nefsin arzusu şuydu. O cevizli sucukta da esma tecellisi var mı? Var. Ben onu paylaşsam paylaşımımda da bir esmanın tecellisi var mı? Var. Uhuvvette de bir esmanın tecellisi var mı? Var. Nefis 49 paket cevizli sucuğu dağıtmasına rağmen bir tane olsa, 3 dal da olsa, bir dal da olsa oradaki her şeyde olan esma bağını makasla kesip koparıp onda sahiplik ve aidiyet hissini mutlaka isteyecektir. Şimdi sizin her birinizin düzenli bir odası, düzenli bir yatağı, düzenli bir çarşafı var. Bunları da düzenli tutmak sizin mesuliyet ve sorumluluğunuzken bir gün birinde ihtiyaç hasıl olması ve sizin tefani ruhunuz ile ona vermeniz demek esmanın tecellisi ve bunu okuyabilmeniz demektir. Ama tam burada ben kendi yatağımda yatarım kardeş sen de köşeye kıvrıl desen aslında orada aidiyet hissi ortaya çıktığından dolayı eşya ile esmanın bağını kopardın demektir. Elinde eşya kalır. Eşya fanidir, esma bakidir. Bu yüzden ticaretin küllin zarardır. Eşyayı koparsan adama versen, esma sende kalsa eşya fanidir zaten gidecek. O seni terk etmeden önce sen onu terk et. Esma bakidir o elinde kaldı. Ticaretin çok katmerli ve güzeldir. Her şey varlığını bir isimden alır. Doğru mu? Bütün kainat, bütün mevcudat esma tecellisi midir? Şimşek Allah'ın zatı nerededir? Yani zamandan ve mekandan münezzehtir. Peki bura oda içinde bulunan nedir? Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının tecellisidir. Allah'ın sıfatları nurdur. Bu ışığın tecellisi nur mu? Güneşin tecellisi nur mu? Onun gibi düşün. Allah'ın sıfatlarının tecellisi nurdur. İsimlerininki de nurani yani nurdan beslenen. İsimler neyden beslenir? Nurdan yani sıfatlardan. İsmim Mehmet, sıfatlarım matematikçi Mehmet, konuşmacı Mehmet, yazar Mehmet, sporcu Mehmet, çok güzel işte ciğer yiyen Mehmet. Anladın mı? Saçını sağa tarayan dersin. Mehmet ismi neyden beslendi? Sıfatlardan. Bu odada gördüğünüz her şeyde bir ressamın tuvalini boyaması gibi Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının bir tecellisi vardır. Kainata bakınca bir sanatkarın kendisinde olan güzelliği deşifre ettiğini görürsün. Doğru mu? Şuradaki odadaki her şey nedir? Allah'ın bir masnuudur. Masnuu basar ile görürsün. Masnuunun ardındaki sanatkarı da basir ile görürsün. Basar bakar, basir görür. Doğru mu? Eşya ile yaratıcı arasındaki bu muhteşem münasebeti koparmaya çalışan şey nefs-i emmaredir. Neden? O bağı kesip aidiyet hissi ister. Nefis insandaki lezzet duygusunun ve sahiplik duygusunun merkezidir. Uyumaya hakkın olduğunu düşünmen bile nefisten. O sana ait bir hak gibi görüyorsun. Senin emaneten bir amaç uğruna dünyaya gönderildiğinin farkında değilsin. Birisine yardım etse, ikramda bulunsa kendinden bilmek ister. Nefise şunu sorun. Madem esas kaynak sensin o zaman bana istediklerimi sürekli verir misin? Hakkı bir defter verir misin bana ya? O defterle kalemi versene. Gel getir Hakkı. Eyvallah. Hakkı bana bir defter kalem daha versene. Çantayla gel. Ver. Hakkı bana bir defter daha versene. Bitti mi? Eğer kaynak sen olsaydın bitmezdi Hakkı. Madem bitiyor elindekiler, demek esas kaynak sendeyiz. Birisine yardım etse, ikramda bulunsa nefis kendinden ister. O nefise sor İbrahim. Madem o defteri bana vermekle kendinden biliyorsun. Madem esas kaynak sensin o zaman bana istediklerimi sürekli verir misin? Bazen bir dostun yanına gelir İbrahim, güzel espriler yapar, gönlünü bir hoş eder. Her istediğinde yapabilir mi? Yok. Allah bir hikmete binaen o adama o an güzel espriyi ilham etmiştir. Madem esas kaynak kendisi hep yapsın, hep bizi memnun etsin. Yok öyle bir dünya. Buradan esas kaynağı anlamazsak kör hissiyatımıza kurban gideriz. Picasso tablosu veyahut bir Salvador Dali tablosu çok güzeldir ama hadi bir tane yap dense yapamaz. Kaç tane böyle şahane tablosu var? Bir ya da iki. Bir insanda sürekli bunu yapıp milyar dolara satma istidadı olsa ben sadece bunu yaparım. Ama yok öyle bir dünya. Çünkü aldığı ilhamın esas kaynağı kendisi değildir. Bir kişi padişahın hediyelerini kendi adına dağıtsa idamına sebeptir. Az önce dedik ya defter bir tane daha versene. O defteri zor durumda kalıp sana verse ve kendinden bilse ama kaynak o değil, bu onun idamına sebeptir. Bugün hayır kurumlarına yardım eden adamlara baktığında sadece yardım edip kendi gönlünü hoş tutuyor. Bir, insan en aciz iyilik yaptığı esnada bulunur. Çünkü bütün savunma mekanizması gider. İki, sen sana verileni veriyorsun da
Sanki kendi malını mı veriyorsun? Zaten emanet bir şeyi gidip emanet olduğu için veriyorsun. Bir de kendinden vermiş gibi gururlanıp böbürlenip sağ solda anlatıyorsun. Biri padişahın malını kendi adına dağıtsa idamına sebeptir. Allah insana kendini tanıyacak donanım ve sahiplenecek nefis vermiş. Bu cihazlar öyle derin ki görüyor olmayı tatmadan yaratıcının görmesini bilemem. Ben nasıl bir yaratıcının tanımını yaparken bu tanımda neyi kullanıyorum? Neyi? Kendi nefsimi. Demek nefsin esas amacı bu. Gören bir yaratıcı, gören bir Mehmet'i yaratmış. Ama o Mehmet gibi görmüyor. Biz tabirinden aciziz. Duyan bir Mehmet'i ancak duyan bir yaratıcı yaratmıştır ama o bizim gibi duymaz. Tabirinden aciziz. Ben nasıl bu odanın sahibiyim, istediğimi yaparım? Demek Allah da bütün kainatın sahibi, demek böyle istediğini yapıyor. Ama biz bunun tabirinden aciziz. Bu mana için verilmiş bir nefsi, her yaptığı iyiliği kendinden bilen bir hale getirsen, bir kişi padişahın hediyelerini kendi adına dağıtsa, idamına sebep olur. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. O yüzden Hazreti İbrahim Hazreti İsmail'i kesmiş. Ya Kendinden bir kesemez. Aynen öyle.